Avrupa'nın göbeğinde Belçika tam 7 milyar euroyu denize gömmeye hazırlanıyor. Hayır, bu bir film senaryosu değil ya da çılgın bir milyarderin hayali de değil. Belçika bu parayı saraya, köprüye ya da otoyola harcamıyor. Tam 45 kilometre açıkta Kuzey Denizi'nin tam ortasına kelimenin tam anlamıyla gömüyor. Peki neden? Neden bir ülke devasa rüzgar türbinlerinin enerjisini toplamak için sıfırdan bir ada inşa ediyor? Neden tüm kabloları tek bir prize toplamak için milyarları gözden çıkarıyor? Çünkü mesele sadece elektrik üretmek değil, mesele elektriği kontrol etmek. İngiltere'ye, Danimarka'ya, hatta tüm Avrupa'ya hükmedecek bir enerji şalteri olmak. Strateji haritasına hoş geldiniz. Bugün denizin ortasına kurulan o dev prizi ve Belçika'nın çılgın projesini sizlere anlatacağım. Şimdi soruyu soralım. Neden? Neden karada değil de denizin ortasında? Cevap Kuzey Denizi'nin haritasında saklı. Belçika'nın kara suları küçük ama rüzgarı bol. Hükümet Prenses Elizabeth bölgesi adını verdiği bu alanda tam 3,5 gigawatt kurulu güç hedefliyor. Bu kabaca 2 nükleer santralin ürettiği enerjiye eşdeğer. Ancak burada dev bir mühendislik problemi var. Mesafe. Bu kadar uzaktaki rüzgar tarlalarından karaya tek kablo çekmeye kalksanız enerji iletiminde ciddi kayıplar yaşarsınız. Üstelik maliyet astronomik olur. Binlerce uzatma kablosunu tek bir odaya yığmak gibi düşünün. Kaos ve verimsizlik. İşte Belçikalılar burada durup düşündü ve dediler ki madem Dağ Muhammed'e gitmiyor, biz prizi dağın yanına götürürüz. Yani türbinlerden gelen tüm elektriği denizin ortasında tek bir noktada toplayıp oradan tek bir kalın hatla karaya taşımak. İşte Prenses Elizabeth Adası tam olarak bu. Dev bir deniz prizi. Peki bu ada nasıl inşa ediliyor? Toprak döküp üstüne beton atmıyorlar. İşin mutfağı, burası çok daha etkileyici. Bu adanın iskeleti 23 devasa bloktan oluşuyor. Mühendislikte bunlara keson deniyor. Bu kesonların her biri 22 bin ton ağırlığında. Gözünüzde canlandırmadıysanız şöyle söyleyeyim. Her biri yaklaşık 3 Eyfel Kulesi ağırlığında. Uzunlukları 58 metre, genişlikleri 28 metre, yükseklikleri ise 30 metreyi buluyor. Bu devler Hollanda'nın Vlissingen limanında özel bir fabrikada üretiliyor. Bir tanesini üretmek tam 3 ay sürüyor. Beton duvarlar saatte sadece 10 santimetre yükselerek adeta bir canlı gibi büyüyor. Bu işlem tam 10 gün aralıksız devam ediyor. Hazır olan kesonlar 4 güçlü römorkör tarafından açık denize çekiliyor. 53 deniz mili yani yaklaşık 100 kilometre yol kat ediyorlar. Bu operasyon tam 24 saat sürüyor ve sadece dalga boyu 1,5 metreyi, rüzgar hızı ise 5 Beaufort'u geçmezse yapılabiliyor. Hedefe varınca asıl şov başlıyor. Kesonun içine kontrollü bir şekilde su dolduruluyor ve dev blok deniz tabanında önceden hazırlanmış çakıl yatağına milimetrik hassasiyetle oturtuluyor. Bu işlem tam bir mühendislik harikası. 23 keson birleştiğinde ortaya 12 futbol sahası büyüklüğünde dev bir havuz çıkıyor. Bu havuzun içi tam 2,3 milyon metreküp kumla doldurulacak. Belçika bu projeyle sadece ada inşa etmiyor, aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığını bitirmeye hedefliyor. Proje bittiğinde ada Belçika'nın yenilenebilir enerji üretiminin kalbi olacak. Ama işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Bu dev projede işler biraz karıştı. Hükümet, yüksek gerilim doğru akım altyapısındaki maliyet artışları nedeniyle son kontratları askıya aldı. Planlanan 3,5 gigawatt kapasitenin şimdilik sadece %60'ı için anlaşma yapılabildi. Bu Belçika hükümeti için tam bir soğuk duş etkisi yarattı ve projenin tam kapasiteye ulaşmasını 2030'lara erteledi. Bu gecikme bize şunu gösteriyor. Enerji dönüşümü sadece mühendislik veya cesaret işi değil.
Aynı zamanda dev bir ekonomi politik satranç oyunu. Ve geldik işin en stratejik kısmına. Bu ada sadece Belçika için değil, tüm Avrupa için çok kritik bir role sahip. Bu ada dünyada hem alternatif akım hem de doğru akım altyapısını bir arada barındıran ilk yapay enerji adası olacak. Peki bu ne demek? Bu adanın bir hibrit interconnected merkezi olacağı anlamına geliyor. Yani sadece Belçika'nın rüzgar çiftliklerini birbirine bağlamayacak. Aynı zamanda İngiltere ile Nautilus kablosu ve Danimarka ile Triton Link kablosu aracılığıyla uluslararası bir enerji otobanına dönüşecek. Bunu şöyle düşünün. Danimarka'da rüzgar durdu, elektrik üretimi düştü ama İngiltere'de fırtına var. Türbinler deli gibi dönüyor. İşte bu ada sayesinde İngiltere'deki fazla enerji anında Danimarka'ya aktarılabilecek. Bu Avrupa'nın enerji arz güvenliği için devrim niteliğinde bir esneklik. Peki buradan bize ne ders çıkıyor? Yenilenebilir enerjinin önündeki en büyük engel üretim değil, iletim ve depolama. Belçika bu sorunu çözmek için karayı değil, denizi seçerek ezber bozdu. Enerjide merkeziyetçilik kavramı değişiyor. Artık santraller karada değil, açık denizlerde, yapay adaların üzerinde yükselecek. Bu kıyısı olan ülkeler için inanılmaz stratejik bir avantaj. Bu ada enerjinin geleceğinin nerede yazıldığını gösteriyor. Denizin 30 metre dibinde 22 bin tonluk beton blokların arasında. Strateji haritasında bugün denizin ortasına priz inşa eden bir ülkenin hikayesini konuştuk. Bir sonraki videoda yine kimsenin anlatmadığı stratejik bir hikayeyle karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi, hype yapmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, stratejik düşünün, hoşça kalın.